Steven Knight imzalı Netflix'in yeni tarihi dizisi Guinness Evi, ilk sezonunda büyük bir umut vaat ediyor. 19. yüzyıl Dublin'inde geçen dizi, babalarının ölümünün ardından artık ikonik bira fabrikasını devralan Guinness ailesinin 4 üyesinin hikayesini konu alıyor. İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesinin karmaşası ortasında, biralarını ve aile adlarını dünyanın en ünlü biralarından biri haline getirmek için verdikleri mücadelede tehlikeli ve siyasi bir ip cambazlığı yapacaklar. Guinness Evi, Knight'ın diğer tarihi Netflix dizisi Peaky Blinders'ı akla getiren, stil, seks ve şiddetin baş döndürücü bir karışımına sahip sürükleyici bir drama. Guinness bira fabrikasını işletmenin bazen Shelby çetesinin suç girişiminden çok da farklı hissettirmemesi gibi başka benzerlikler de var. Ayrıca dizide HBO'nun Succession dizisini andıran bir dokunuş da var. Bira fabrikasının en büyük engelleri genellikle dış güçlerden ziyade ailenin kendisinden kaynaklanıyor. Ancak şans verilirse Guinness Evi bu karşılaştırmaların dışında kalmayı başarıyor ve zaman zaman tahmin edilebilir olsa da ilgi çekici bir hikaye sunuyor. Guinness Evi, heyecan verici olduğu kadar şüpheli de. Guinness Evi, gerçek olaylardan esinlenerek yazılmış bir kurgu eser ve hatta şu uyarıyla geliyor. Sahneler, olay örgüsü, olaylar ve karakterler dramatik amaçlar için uydurulmuştur. Şimdi, ben bir tarihçi değilim ama Guinness Evi'nin en etkileyici yanının tamamen uydurma bölümler olduğuna bahse girerim. Ve bu da fena değil. Knight, açıkça tarihle hızlı ve özgürce oynayan pembe dizi tadında seksi bir drama peşinde ve içerikten yoksun olsa bile dizi bunu fazlasıyla telafi ediyor. Ekrana aktarılan hikayenin doğruluğu tartışılır. Ancak skandal niteliğinin bağımlılık yaratan bir izleme deneyimi yarattığını inkar edemeyiz. Dizinin merkezinde babalarının bira fabrikasını miras alan ve onun müreffeh bir geleceğe taşımak için anlaşmazlıklarını bir kenara bırakmak zorunda kalan iki Guinness efsanesi, en büyük kardeşler Arthur ve Edward yer alıyor. Bu iki adam arasındaki dinamikler ve kişisel ve romantik yolculukları hikayenin büyük kısmını oluşturuyor. Ancak küçük kardeşleri Anne ve Benjamin'in de oynayacakları roller var. Özellikle Anne, ailenin meşhur hayırseverlik faaliyetlerini yönetiyor ve bu faaliyetler siyasi çalkalantılar ve dini bölünmelerle birlikte 19. yüzyıl ortalarındaki İrlanda'nın oldukça çetin koşullarını gözler önüne seriyor. Gerçek tarihin bu küçük keseti, Knight'ın aile sırları, aşk ilişkileri, iş anlaşmaları ve siyasi çekişmelerle dolu hikayesini resmettiği canlı bir fondan ibaret. Yine de ekrana aktarılan hikayenin gerçekliği sorgulanabilir. Ancak skandal niteliğinin bağımlılık yaratan bir seyirlik yarattığını inkar etmek mümkün değil. Guinness Evi, şık ve modern. Hikayesi tarihsel olarak şüpheli ve oldukça öngörülebilir olsa da zengin ve güçlü insanların aile dramalarından beklediğimiz ritimleri yakalayan House of Guinness bunu yaparken gerçekten de iyi görünüyor. Kostümler, set tasarımı ve gerçek mekanları 1860'ların Dublin'i gibi göstermek için yapılan kapsamlı görsel efekt çalışmaları harika. Müzikler de aynı derecede harika ve İrlanda, rock, rap ve hip-hop'tan oluşan coşkulu bir fon müziğiyle harmanlanıyor. Görüntü yönetmenliği ve kurgu özellikle modern ve genellikle çılgın bir tempoda ilerliyor. Akılda kalıcı bir melodiyle birleştiğinde ise tam bir Peaky Blinders havası yaratıyor. Guinness Evi, güçlü performanslarla önde. Boyle ve Partridge, en büyük Guinness kardeşler olarak rollerine çok yakışıyorlar. Ancak rollerine gerçekten alışmaları birkaç bölüm aldı. O andan itibaren ikili tamamen birbirine kenetlenmiş durumda. Nia McCormack, Katolik İrlandalı bir devrimci olan Alan Cochrane'i canlandırıyor ve Protestan birlik yanlısı Guinness ailesiyle olan ilişkisi kesinlikle dramatik amaçlar için yaratılmış gibi görünen olay örgülerinden biri ve dramatik olduğu için işe yarıyor. McCormack'ın özellikle bir Guinness ile iyi bir uyumu var ve bu olay örgüsü muhtemelen dizideki en tahmin edilebilir olay örgüsü olsa da yine de oldukça keyifli. Guinness'lerin ağına yakalanan diğer karakterler arasında rolüyle büyük keyif veren, ailenin kiralık katili James Norton'ın canlandırdığı Rafferty ve Gallagher'ın bulaşıcı bir keyifle canlandırdığı Arthur'un karısı Lady Olivia Hedges de yer alıyor. Oyuncu kadrosunda iki Game of Thrones oyuncusu da var. Jack Leeson, bir Guinness piçi ve bir nevi iş ortağı olan sinsi Byron Hughes'u ve Michael McAlton da Guinness'lerin uşağı Potter'ı canlandırıyor. McAlton'ın canlandırdığı Potter'ı çok beğendim. Roose Bolton'u canlandırırken de aynı derecede komik bir tavır sergiliyor, sadece çok daha az tehditkar. Guinness Evi bu 8 bölümle umut verici bir başlangıç yaptı. İkinci sezon henüz duyurulmadı ancak birinci sezonun nasıl bittiği göz önünde alındığında kesinlikle amaç bu. Umarım daha fazlasını izleriz çünkü çok özgün veya tarihsel olarak çok doğru olmasa da kesinlikle eğlenceli ve hoş bir dikkat dağıtıcı.